Yeryüzünün %70'i suyla kaplı. Deniz diplerinin sırları henüz tam olarak çözülemese de bilmediklerimiz zamanla azalıyor. Nehir ve göllerden sulak alan ve denizlere kadar su birçok hayvan ve bitkiye ev sahipliği yapıyor ve sayısız diğer türler de ona muhtaç. Su altında yaşayan en ilginç canlılardan ilki bobit solucanı. Kendisini okyanusun yumuşak ve çamurlu tabanına gömen bu solucanlar, kafalarının üzerindeki 5 antene bir uyaran gelene kadar öylece beklerler. Bu uyarı geldiğinde o kadar hızlı ve o kadar güçlü saldırırlar ki avlarının genellikle kaçmaya fırsatı olmaz. Üstelik bu türlerin çeneleri o kadar güçlüdür ki genelde yaşam alanları olan resifleri sadece çeneleriyle yararak ilerleyebildikleri gibi bir defasında avı olan bir balığı ortadan ikiye böldüğü de gözlenmiştir. Ancak bu tür avcı olmasına rağmen esasında hepçildir ve gerektiğinde bitkilerle de beslenebilir. Vücudunu saran kılsı yapılar son derece zehirlidir ve yapılan araştırmalar bu zehrin insanda kalıcı hissizliğe neden olabileceğini göstermektedir. Bofa balığı oldukça sıra dışı ve ürkütücü bir balık türüdür. Bofa balıkları genel olarak ölü ya da canlı balıklarla beslenirler. Yaklaşık 40 farklı balık türüyle beslenen bofa balıkları kuzey ve güney yarımkürenin ılık sularında yaşayabilirler. Rusya'da özellikle göl ve nehirlerde nüfuslanmışlardır. Türkiye'de de bofa balığı türlerine rastlanmaktadır. Bofa balıkları göğüs ya da karın yüzgeçlerine sahip değillerdir. En belirgin özellikleri huni gibi emebilen bir ağza sahip olmalarıdır. Yapı olarak korkutucu, işlev olarak ise tehlikeli niteliklere sahip olan bofa ya da lamprey balıkları tarihte 2 İngiliz kralının ölümüne sebep olmuş olan canlılar olarak nam salmışlardır. Diğer balıkların vücutlarında delikler açarak kanlarını emerek beslenen türler içerisinde sayılabilir. Yani bu tür de bir çeşit parazit sayılır. Bu balıklar büyük halka şekilli ağızlara ve bu ağzın içinde çok sayıda kesici dişe sahiptirler. Sıra dışı bir solunum sistemine sahip bofa balıkları vücutlarının yan alanlarında bulunan 7'şer adet delikten aldıkları suyun oksijene dönüştürüldüğü kesecikler ile solunum işlemini gerçekleştirirler. Sıradaki balığın ismi epey garip. Kurabiye kesici köpek balığı. Bu aslında küçük bir köpek balığı türü. Yetişkinleri 50 ile 60 santimetre boya ulaşıyor. Çenesinin üstünde küçük, altında ise devasa dişleri var. Bu tuhaf balık özellikle adalara yakın sularda yaşadığı için maalesef insanlara saldırdığı da oluyor. Kurabiye kesici denmesinin sebebi ise kurbanlarının üzerinde açtığı yaraların şeklinin kurabiye gibi yuvarlak görünmesidir. Bazıları bu şekilden dolayı ona pro köpek balığı da der. Beslenme alışkanlıkları da son derece yaratıcı, vantuzlu dudaklarıyla avına yapışıp, vücudunu döndürüp, keskin dişleriyle delerek yiyorlar. Bir nevi konserve açacağı gibiler yani. Isırıkları ölümcül değildir. Dişleri aşındığında
Kırıldığında veya köreldiğinde bu dişleri kalsiyum kaynağı olarak yiyip sindirirler. Bilinen en yırtıcı avcılardan birisidir ve genellikle avlarını onları avlamadan önce bir araya toplar. Bunu başarabilmek için evrimsel süreçte sırt dikenleri üzerinde oluşan ışık üreten bir organını kullanırlar. Aynı zamanda bu ışık sayesinde olası eş adaylarına mesajlar gönderirler ve rakiplerini uyarırlar. Su içerisinde tamamen hareketsiz kalan avcı sırt dikenini yavaşça sallayarak ışığı yakıp söndürür ve bu sayede gerekli mesajları iletebilir. Çoğunlukla avlanma sırasında kullanılan bu ışığı av konumundaki balıklar besin zannederek avcının yanına kadar yaklaşırlar. Işığın aslında ne olduğunu anladıklarında iş işten geçmiştir. Avcı muhteşem dişlerini geçirdiği anda avını tek bir hamleyle hareketsiz hale getirip hiç parçalamadan yutabilir. Tek parça olarak yuttuğunda bir öğünü sindirmesi 12 günü buluyor. Dişleri o kadar uzundur ki ağzını kapatamaz. Hiçbir canlının böyle sivri keskin dişler karşısında şansı yok. Bir kere avlandıktan sonra uzun süre tok kalabilirler. Vahşi doğada 30 ile 40 yıla kadar yaşayabildikleri bilinmektedir. İlginç bir şekilde diğer canlıların aksine koruma altına alındıklarında sadece birkaç saat hayatta kalabilmektedirler ve sonrasında ölmektedirler. Sıradaki canlımızın adı eşsiz görünümünden dolayı başsız tavuk balığı veya başsız tavuk canavarı olarak adlandırılmıştır. 19. yüzyıl sonlarından bu yana bilim insanları tarafından bilinmektedir. Ancak nadiren görülür. Başsız tavuk balığı transparan deniz canlısıdır. Aslında bir tür deniz hıyarıdır. Kafasız tavuk canavarı size abartılı gelmesin. Çünkü bu canlı yan tarafındaki kanat benzeri organlarıyla yüzüyorlar ve kafası olması gereken yerde dairesel bir yapı bulunuyor. Kafası adeta baltayla kesilmiş gibi görünüyor. Haklarında çok az şey bilinmektedir. Okyanusların derin bölgelerinde yaşarlar. Son derece dayanıklı gövdesi sayesinde 3 kilometre derinliğe inebiliyor. 2002 yılında ROV ismindeki derin deniz araştırma ekibi tarafından Antarktika açıklarında bulunmuştur. Oldukça hızlı hareket ettikleri için şu ana kadar yakalanamadılar. Aynı zamanda yarı saydamdır ve bağırsağı özellikle beslendikten sonra vücudu boyunca görülebilir. Yiyecekleri dokunaçlarıyla ağızlarına iterek beslenirler. Fanktot balığı. Fanktot ön adlı bu balık Avustralya civarında yaşıyor. Korkunç bir yüzü olan bu balık maksimum 17 santimetre. Kafasında yüzlerce sümüksü boşluklar bulunuyor. 94 milimetrelik dişleri alt ve üst damağında yer alıyor. Göründüğü üzere uzun, sivri dişleriyle ünlü olan bu balıklar açık denizlerde yaşayan canlılar içinde en uzun dişlere sahiptir. Yunanca silahsız ve mide anlamına gelen kelimelerden türemiştir. Fanktot balığı orantısız şekilde büyük çeneleri ve keskin dişleri nedeniyle hiç de silahsız görünmüyor. Beyinlerinin yanlarında çeneleri kapandığında dişlere yer açmak için 2 yuva geliştirildi. Büyük dişleri Fanktot'un kendisinden çok daha büyük balıkları öldürmesini sağlar. Fanktot
Küçük balık, karides ve kalamar ile beslenen etçil ve oldukça hareketli bir balıktır. Büyük kafaları avlarının tamamını yutmalarına, boylarının 1/3 balık yemelerine olanak sağlıyor. Okyanusun ortalama 1300 metre derinliğinde yaşayan goblin köpek balığı ilk defa 1898'de keşfedilmiştir. Zaman zaman 100 ila 200 metre derinliğe de çıktıklarına rastlanıyor. Goblin köpek balığı oldukça tuhaf bir türdür. Çünkü V şeklindeki geniş burnu öne çıkar ve soyu tükenmiş hayvanları anımsatır. En belirgin özelliği garip şekilli bir kafa yapısına ve benzersiz bir ağza sahip olmasıdır. Goblin köpek balığı yaklaşık 3,6 metre uzunluğundadır. Yetişkin goblin köpek balığının ortalama ağırlığı 210 kilogramdır. Çok küçük gözleri sahiplerdir. Çünkü çok derin sularda yüzerler. İlk olarak Japonya kıyılarında bulunan bu köpek balığı diğer türlere göre oldukça uyuşuk ve yavaş hareket ederler. Bunun sebebi daha sakar gözüken vücut planları ve kısa yüzgeçleridir. Goblin köpek balığı burunlarında bulunan Lorenzini ampulleri isimli özel algılama organlarını kullanırlar. Bu özel algılama organları ile avını elektronik olarak tespit edebiliyorlar. Nesli tehlike altında olan bir köpek balığı türüdür. Normalde suyun 600 ila 900 metrenin altında yaşadığı düşünülen bu tür oldukça nadir görülmektedir. Sanki bir korku filminden çıkmış gibi gözüken bu balık oldukça tuhaf bir görünüme sahiptir. Güney Yarımküre okyanuslarında yaşayan çok büyük bir balina türüdür. Günümüzdeki sayılarının 10.000 olduğu tahmin edilmektedir. Dişi bir gerçek balinanın boyu 16 metre yani körüklü bir otobüs kadar olabilir ve ağırlığı 80 tona ulaşabilir. Erkek balinanın testisleri hayvanlar arasında en büyük olanıdır ve yaklaşık 500 kilogram ağırlığındadır. Güney gerçek balinası adından belli olduğu gibi Güney Yarımküre'de yaşıyor. Bu balinalar korunan türler arasındadır. Avlamanın cezası ise büyük, hatta hapis cezasına kadar gidebiliyor. Çoğunlukla koyu gri renklerde oluyorlar. 3 veya 4 yılda bir doğum yapıyorlar. Her yıl Temmuz ayından itibaren dişi güney gerçek balinaları Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinin güney kıyılarına gelip bu sığ sularda doğum yapmak ve yavrularını büyütmek için binlerce kilometre uzaktaki Antarktika'dan yola çıkmışlardır. Birkaç ay boyunca dişi balinaları ve yavrularını suda oynarken izlemek için bölgede yaşayan insanlar kayalıklara gelirler. Güney gerçek balinaları yazın yani Ocak-Şubat aylarında Antarktika okyanusunda beslenerek yağ biriktirirler. Bu kalın yağ tabakası soğuk sularda mükemmel bir yalıtım sağlar ve göç ederlerken bir yiyecek deposu görevi görür. 18. yüzyıldan itibaren Güney Yarımküre'de gerçek balinalar çok yoğun şekilde avlandı. Bu balina en kolay avlanan balina türüydü. Çok yavaş yüzdüklerinden sadece elle kullanılan zıpkınların bulunduğu derme çatma ahşap gemilerle bile kolayca avlanabiliyorlardı. Ayrıca diğer balinalardan farklı olarak gerçek balinalar vücutlarındaki yüksek yağ oranı nedeniyle öldürüldüklerinde suyun üstünde kalıyorlardı. Bu nedenle balina avcıları onları kolayca kıyıya sürükleyebiliyordu. 20. yüzyılın başlarında aşırı avlanma nedeniyle gerçek balina nüfusu büyük oranda azaldı ve sonunda balina avcılığının ticari değeri kalmadı.
Brezilya'da balinaların işlemden geçirildiği son kesim merkezi 1973 yılında kapatıldı. Bazı balina türleri yavaş yavaş yeniden çoğalsa da bazı türler hala yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Murana. Doğu Atlantik ve Akdeniz'de yaşayan bir kemikli balıktır. Kayalık kıyılarında yaşar, kış aylarında derinlere gider. Göğüs yüzgeci yoktur, sırt yüzgeci başından kuyruğuna kadar uzanır. En büyük halinde bu balık 3 metre kadar uzun olabilir. Yılana benzemektedir ve agresif bir eğilimi olduğu bilinmektedir. Keskin dişleri ve güçlü bir çenesi var. Kendinize dikkat edin, ısırabilir. İki çenesinde de iri dişleri vardır. Dişleri uzun ve keskindir. Çok yırtıcı bir balıktır. Ağzı geniştir, çeneler güçlüdür ve genellikle keskin, sivri uçlu dişlere sahiptir. Bu durum Murana balığının ele geçirmesini değil, aynı zamanda düşmanları üzerine ciddi ve bazen tehlikeli yaralar vermesini de sağlar. Sığ suda gizlenme yerlerine yaklaşan insanlara saldırır ve balıkçılar tarafından korkulur. Eti lezzetlidir fakat kanı ve ısırması ise zehirlidir. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalı takip edebilirsiniz. Yüklediğimiz videolardan ilk sizin haberiniz olsun istiyorsanız çan simgesine tıklayabilirsiniz.